Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Bebe yünü 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden bununla harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. İki, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18 ilmekle modelimi kurmaya başlayacağım. Şöyle birkaç sıra haroşa lastik yapacağım ben arkadaşlar. Haroşalarımı ben düz örerek yapıyorum. Düz örerek ön yüzünde, arka yüzünde, yani düz örerek birkaç sıra haroşa lastiğimi tamamlayıp geliyorum. Şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi yaptım. Şimdi modelin ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Şimdi ilmeklerimizin tamamını ters örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Ben ters ilmeklerimi bu şekilde örüyorum arkadaşlar. Şöyle arkadan alarak. Benimki tamamen el alışkanlığı. Yani bunu soranlar çok olduğu için bazı videolarımda dile getirmek istiyorum. Siz eliniz nasıl alışıksa o şekilde yapabilirsiniz. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şöyle bakın, 2 sıra düzümüz oluştu ön yüzde. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Şimdi modelimizi şekillendireceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki bakın 2 ilmeğim. Önce arkadan girerek şöyle şu şekilde ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra birinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Önce arkadakini, daha sonra öndekini düz olarak örüyorum. Şöyle arkadan girdim, ikinci ilmeğe düz olarak ördüm. Onu şişimden çıkardım. Öndeki birinci ilmeğimi de sonra düz olarak ördüm. Yani çapraz yapmış olduk ilmeklerimizi. Arkadan girerek ikinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Onu şişimden çıkardım. Baştaki, yani birinci ilmeğimi daha sonra ördüm. Şöyle yavaşça göstereyim. Önce şöyle aradan gireyim. İkinci ilmeğimi düz olarak ördüm. Bunu birinci ilmeğimi şişime aldım. Arkadakini bıraktım ve öndekini daha sonra ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde yapacağımız işlem bu.
Sadece 3. sırada bir şekillendirme yapacağız. Diğer sıralar ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam edeceğiz. Toplamda 4 sıradan oluşuyor modelimiz. İkinci ilmeğimi arkadan aldım, düz olarak ördüm. Onu çıkarmadan sadece şöyle önden de örebilirsiniz. Öndeki ilmeği yani arkadakini çıkarmadan öndekini de örebilirsiniz. Elinize nasıl kolay geliyorsa bakın şöyle önce ikinci ilmeğimi düz ördüm. Böyle daha kolay sanki. Daha sonra birinci ilmeğimizi düz ördük. Kenar ilmeğini de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi şekillendirdim. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece dediğim gibi yapacağımız işlem yani şekillendirme 3. sırada olacak. Diğer sıralarımız birinci sıra ön yüzünde düz, ikinci sıra arka yüzünde ters, üçüncü sırada bu şekilde şekillendirdik. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ters örerek modelimizi bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle. Tabii şu anda hiçbir şey anlaşılmıyor modelden. Birkaç kez kurduktan sonra model tamamen kendini gösterecek güzel ve kolay modellerden. İsterseniz bir kez daha kuralım. Modelin tekrar ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Sıramı tamamladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi yine şekillendirme yapacağız. Şurada yaptığımız gibi. Önce ikinci ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonra birinci ilmeği. Sıradaki iki ilmeğim var bakın. Önce arkadan alarak şu şekilde birinci ilmeğimi düz ördüm. Daha sonra şöyle tuttum, aldım öndeki ilmeği, daha sonra düz ördüm. Önce arkadakini ikinci ilmeğimizi düz örelim, daha sonra birinci ilmeğimizi düz örelim. Önce ikinci ilmeğimi düz ördüm. Bunu tekrar sağ şişime aldım birinci ilmeğimi. Daha sonra sol şişime takarak düz ördüm. İkinci ilmeğimi arkadan alarak düz ördüm. Birinci ilmeğimi sağ şişime aldım. Tekrar sol şişime takarak düz ördüm. Son iki ilmeğimiz kaldı. Önce ikinciyi aldım, düz ördüm.
Daha sonra sağ şişime aldım bu birinci ilmeği, sola aktardım ve düz olarak ördüm birinci ilmeği. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimi şekillendirdim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. İlmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre çift sayıda başlamamız gerekiyor. Sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın yavaş yavaş oluşmaya başladı model. Şöyle harika bir görüntüsü var bence. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Bunu da daha önce yaptım. Bunu beraber yaptık. Bunda 2 diş şöyle haroşa lastik uyguladım. Bunda da tekstil tipi lastik uyguladım. Bence ikisine de yakıştı yani şöyle. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Ön yüzünden de böyle gayet güzel, zarif, şöyle çok düzgün duran bir model. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz, çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Her türlü örgüye uyum sağlayabilecek güzel ve kolay modellerden. Yani yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Kalın ip, kalın şişlerle bebek battaniyesi yapılabilir. Çanta örgülerinde kullanabilirsiniz. Yani erkek örgülerinde, kadın örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel ve zarif modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.